Selanik'te tuttuğumuz evin balkon manzarası bu şekilde. Geldiğimiz Airbnb'nin sokağı burası. Sola döneceğiz bir tane. İnternette okudum da beyaz çizgili yerler ücretini ödeyip park edebilirsiniz yol kenarlarında diye. Ceren. Papağan da var. Karşıya geçelim hayatım. Şu an gittiğimiz yer sertifikası olan glutensiz bir kafe. Börekleri var. Kahvaltımızı orada yapacağız. Ardından Selanik'teki Atatürk'ün evine geçiş yapacağız. Bize kahve ikramında bulundular. Nespressolarımızı. Şimdi kahvemizi ikram ettiler. Glutensiz mekandan çıktık. Çok güzeldi. Yani çok güler yüzlü personeldi. Hatta en güler yüzlü personel diyebilirim. Yunanistan'da değil mi? Yani Gördüğümüz kadar tabii. Şimdi oradan hem alışveriş yaptık hem de kahvaltılık bir şeyler aldık. Sahile doğru gidip yürüyeceğiz. Orada kahvaltımızı yapacağız. Şu an sahile doğru iniyoruz. Gluten free mekandan aldığımız yiyecekleri yiyeceğiz. Cadde boyunca müzik çalanlar, gösteri yapanlar, güzel kafeler var. Hava da güzel şansımıza. Bakalım. Neydi bu? Bu peynirdi. Bagel mı? Gluten free. Gluten free bagel. Şu an Beyaz Kule'nin yanındayız. Deniz kenarına geldik. Kahvaltımızı yapalım. Şimdi bu sabah kalktığımızda kahvaltımızı glutensiz mekanda etmek istedik. Find Me Gluten uygulamasından glutensiz sertifikalı olan bir kafe bulduk. Çok merkezli bir konumda. Orası biraz daha imalathane gibiydi. Kafesi yoktu, oturup da hani çay ya da yiyeceklerimizi yiyebileceğimiz, ama çok güler yüzlü personel vardı. Hatta bize kahve ikram ettiler Nespresso'nun. Bu arada Nespresso da glutensiz bir marka. Bilmeyenler için söylüyorum. Ispanaklı bir kiş aldım. Bir poğaça aldım. Feta peynirli, küçük. 3 peynirli bagel aldım. Oradan bir noci aldım. Normalde evde noci yapmıştık bir kere ama zor oluyor. Hani hazırını bulmuşken almak istedim. Hepsine 21 euro 40 cent ödemişiz. Deniz kenarına doğru yürümek istedik. Glutensiz sandviçlerimi yemek istedim.
Eşime de yoldan kruvasan aldık. Tabii ben yiyemedim. Şimdi Beyaz Kule'nin olduğu yere geldik. Burada oturulabiliyor. Hem dinlenmiş olduk hem kızımızın karnını doyurmuş olduk burada. Hava da çok güzel. 18 derece şansımıza. Selanik'i biraz daha turlayacağız. Bulduğum glutensiz seçenekleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Buradaki insanlar çok güler yüzlü, çok yardımcı olabiliyorlar. Menüsünde glutensiz olmasa da size glutensiz seçenek oluşturmaya çalışıyorlar. İnanın bunu deniyorlar. Şu an Beyaz Kule'nin önündeyiz. Yemeklerimizi yemek için buraya geldik, eşimin söylediği gibi. Beyaz Kule hakkında size bilgi vermeyeceğim. Çünkü internette bulabilirsiniz bu bilgileri. Biz glutensiz mekanlarla alakalı bilgiler vermek istiyoruz. Sıradaki durağımızda görüşmek üzere. Şimdi glutensiz bir restoran bulduk, ona gidiyoruz. Evet, şimdi Selanik Arkeoloji Müzesi'nden çıktık. Find Me Gluten Free aplikasyonunda bulduğumuz aslında dedicated olmayan bir restorana gidiyoruz. Ama yorumlarında çalışanların bölek hakkında bilgili olduklarını ve gerçekten yardımcı olduklarını söylediler. Yazıyor daha doğrusu yorumlarında. O yüzden bir denemek istiyoruz orayı. İnşallah çapraz bulaşa dikkat ederler ve bizi anlarlar. Restoranda görüşürüz. Mekanlar şu an çok dolu. Bakalım inşallah yer bulabiliriz. Şimdi glutensiz bir mekan bulduk demiştim. Tam glutensiz değil ama glutensiz seçenekleri sunan bir mekan. Hatta garson glutensiz seçenekleri böyle işaretleyerek getiriyor. 6 tane seçeneğimiz oluyor. Ben de içlerinden bir tane seçtim. Bilgililer, çapraz bulaşabiliyorlar. Çok yoğun bir mekan ama çok beklemeden masa buluyorlar size. Videonun altına da hangi mekan olduğunu yazarım. Tatlılarda glutensiz seçenek yok. Ben pirinçli, karidesli bir yemek aldım. Bakalım ona göre tadarken yorum yaparım. Selanik merkezdeyiz. Airbnb'de kalıyoruz. Şansımıza iyi bir ev bulduk. Merkezli bir konum bulduk. Merkezde çok fazla restoran var. Oralarda kendinize bir seçenek bulabiliyorsunuz. En azından bir Yunan salatası yiyebiliyorsunuz. Bunlar eşimin seçimleri. Benim sipariş ettiğim ahtapot. Eşim karidesleri bitirdi. Tadı güzel miydi Ceren? Şimdi Aya Dimitri Kilisesi'nin yanında oturduk. Selanik Atatürk Müzesi'ne gitmeden önce yiyeceklerimizi aldık. Bir atamızı ziyaret edeceğiz. Sonra tekrardan buraya gelip Aya Dimitri Kilisesi'ni gezeriz. Ondan sonra da Allah kerim.
Arkadaşlar burada meydandaki metro durağının hemen yanında Gatidis Fresh adında bir bakery bulduk. Birçok glutensiz ürünü var. Bir sürü kek ürünü, krakerleri, hatta kavala kurabiyesine benzer bir glutensiz kurabiyeleri var. Aslında burada glutenli ürünler de var ama çapraz bulaş hakkında gerçekten bilgileri var. Burada pişirebiliyor musunuz diye sordum ben pizzayı. Diğer ürünlerimiz olduğu için çapraz bulaş olur ve pişiremeyiz yani. Siz yiyemezsiniz dediler. O yüzden dondurulmuş ürünler alabiliyorsunuz burada. Margarita pizza ile lazanya tarzında bir dondurulmuş ürün aldık. Yanına kavala kurabiyesine benzer kurabiyemizi aldık. Şimdi eve gidip onları yapıp yiyeceğiz. Akşam yemeğinde geldiğimiz mekanda gluten free kart var. Hangi ürünlerin gluten free olduğunu gösteriyorlar burada. Gerçekten çok bilgililer ve güler yüzlüler. Şimdi menüden istediğimiz şeyleri sipariş edeceğiz. Yemekler geldikten sonra yine tekrardan gösteririz. Güzel bir mekana geldik bu akşam. Güzel bir rezervasyon yaptırdık. Canova adında Find Me Gluten Free aplikasyonundan bulmuş olduğumuz bir restorandı. Aslında dedicated bir gluten free restoran değil ama bizim için bir menüleri var. Gluten free bir menü. Onun içerisindeki baharatların dahil olmak üzere her bir maddenin gluten free olduğunu söylediler. Şimdi biz de onun için bir Yunan salatası aldık ortaya. Feta peynirli bir mantar aldık. Karides aldık. Saganaki diye geçiyor herhalde. Onu aldık. Onu deneyeceğiz. Bilmiyorum nasıl bir tadı var. Bir de hünkâr beğendileri gluten free'ymiş. Bakalım hepsini bir deneyeceğiz. Porsiyonları bayağı büyük olduğunu yorumlarda görmüştük. Çok güler yüzlü bir personel ve aynı zamanda çapraz bulaşla alakalı bilgili olduklarını düşünüyoruz. Rezervasyonla çalışıyorlar. Yani yemekler gelince tekrar bir çekeriz. Yunan salatasını getirdiler rastgele bir şekilde. Gluten free zaten bu. Bakalım tadına bakacağız. Çok güzel gözüküyor bu arada. İştah açıcı gözüküyor. Şimdi Yunan salatasını deneyeceğiz. Bir yerde daha yemiştik. Ama bu yorumlarda Yunanistan'da denediğim en iyi salatalardan biri diye övüldü. Biz de merak ediyoruz bakalım tadı nasıl. Şimdi yemeklerimizi bitirdik. Gerçekten çok lezzetli yapmışlar. Glutensiz bir şekilde bu yemekleri bulabilmek çok güzeldi. Yunan kültürüne özgü olduğu için de biz hoşumuza gitti. Baharatları olsun, sosları olsun, salatada kullanmış oldukları içerikler olsun gerçekten çok lezzetliydi. Çok büyük porsiyonlardı. Ve biz sipariş ettiğimiz gibi bir 15 dakika falan beklemişizdir herhalde. Böyle teker teker gelmeye başladı siparişlerimiz. Özellikle çalışanlar çok bilgililer. Gluten free olan seçenekleri, yemek seçeneklerini arttırmak istediklerini söylediler. Önemli bir hastalık olduğunu belirttiler. Biz çok memnun kaldık hem çalışan insanlardan. Böyle bir aile restoranı gibi bir yer. Ben en çok karides saganaki'yi çok beğendim. Eşim Yunan salatasını çok beğendi. Tabii bu Yunan salatasının içine glutenli bir ürün var. Onu eklemeden geldi bize. Biz o yüzden güzel bir şekilde yedik. Her şeyi bildikleri için hiç zorluk çekmedik. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. 10 üzerinden 10 verebilirim. Kendi halinde Yunan lezzetlerinin olduğu bir restoran. Merkeze de yakın. Umarım hani glutensiz beslenen insanların daha çok seçeneği olur. Daha çok insan bilir ve bizler de normal yemeklerimizi dışarıda da devam ettirebiliriz. Arkadaş ortamına daha rahat entegre edebiliriz kendimizi. Hesabı istedikten sonra mekanın sahibi daha tatlı ikram edeceğiz dedi. Dedim hani sadece bir parça alabilirim çünkü dedim eşim dedim çölyak hastası olduğu için glutenli bir şey yiyemiyor. Ben de şimdi gluten free bir şey bulacağım size dedi. Merak etmeyin dedi.
Bana havuçlu tarçınlı kek getirdi, eşime de vişne reçeli getirdi. Gerçekten çok düşünceli ve kibarlar. Çok yardımcı oluyorlar. Kesinlikle öneriyorum bu mekanı. Zaten merkeze yakın bir yerde. Yeri de çok kolay bir şekilde bulunuyor. Mekanın kendine has bir ortamı var. Şimdi Kanalo'dan çıktık. Evimize doğru gidiyoruz. Bizim için çok muhteşem bir deneyim oldu. Biz burada yedik, içtik, tıka basa doyduk. Tatlı da ikram ettiler. O halde 56 euro ödedik. Şöyle bizi mutlu eden şey şuydu. Olmayan şeyi yok demiyorlar. Yani yapabiliriz diyorlar. Sizin için biz glutensiz bir tatlı bulabiliriz. Sizin için glutensiz bir seçenek yapabiliriz. Salatanın içerisinden bir şey çıkartıp glutensiz bir şekilde çapraz bulaşa dikkat ederek hazırlayabiliriz. Çünkü çalışanlar gerçekten çok bilgililer, çok kibarlar ve gerçekten bunu hissettiriyorlar. Size değer verdiğini hissettiriyorlar. Ayrıca restoran sahibine biz gelmeden önce mesaj atmıştık. Hatırladı zaten. Yani siz bir mesaj atmıştınız diye. Böyle dedik, hani YouTube kanalımız var. Glutensiz beslenenler için, celiak hastaları için mesajınız var mı dedik. Glutensiz beslenen insanların ne zorluklar çektiğini biliyoruz ve bu yüzden de glutensiz seçeneklerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu zorlukları çeken insanlara daha fazla yardımcı olmak istiyoruz diye bir mesaj gönderdiler. Dün akşam dediğim gibi burası Bit Pazarı diye geçiyor. Çok güzel eski eşyalar var. Antika eşyalar var. Şimdi birkaç tanesini gezeceğiz. Şimdi Mediterranean Cosmos diye bir AVM'ye geldik. Arabamızı böyle aile otopark olan yere park ettik. Bayağı büyük diyorlar, bakalım buraya. Fiyatlar gerçi çok fazla farklı değil diyorlar. Zara falan da var. Public var. Ben elektronik ürünlere bakarım. Eşim de Zara'ya bakar. İçeride görüşürüz. AVM'nin içerisindeki markete girdik. Asya reyonu. Ürünlerin çoğu gluten free zaten. Gluten free işareti koymuşlar. Grissini'ler var glutensiz. Karamelli var. Bu Oo, glutensiz ondan mi? deneyebiliriz, evet. Evet. Glutensiz. Glutensiz. Bak çileklisi de var. Yani crispy bir protein bar bulduk glutensiz. Onu da deneyelim. Şimdi bu Mediterranean Cosmos alışveriş merkezinde yemek terasının olduğu yerde bir tane bowl satan bir yer bulduk. Sorduk, Sezar salatasını ekmeksiz bir şekilde hazırlayabilir misiniz dedik. Tabii ki dediler. Ekmeksiz bir şekilde hazırladılar. Kullandıkları bıçaklara da dikkat ettiler. Ben de tunalı olandan aldım bir tane. İkisinden de deneyeceğiz şimdi, bakalım. Şimdi geldik park yerine. Herhangi bir sorun yok aracımızda. Hani camını patlatma olayı çok oluyor diyorlar Selanik'te. Bu AVM'de öyle bir şeyle karşılaşmadık. Bence gayet güvenli bir otoparkı var. Ve içerisinde gerçekten çok fazla marka var. Fiyatlar neredeyse aynı. Hatta bazıları pahalı, bazıları daha ucuz. Tax free ile daha ucuza da denk gelenler var. Ben şimdi DJI Zoom Pocket Creator Combo aldım. Yaklaşık 7-8 bin lira daha uyguna geldi Türkiye'den. Benzinlikte bile bir sürü gluten free ürün var. Özellikle şu Rise Up'ın ürünleri çok fazla Yunanistan'da. Bunlar gluten free. Bunlar gluten free. Gerçekten cips konusunda çok fazla gluten free seçenek var. Çok sevindirici bir şey. Daha fazla glutensiz rotalar için kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.